Azıcık alıp görüntüye bakar mısınız? Of 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 of, harika görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın, çatala batırdım. Asla dağılma yok. Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni öyle bir yöntem göstereceğim ki nasıl ki kadayıf ustaları kadayıflar piştiği anda hemen sarmaya başlıyor. Bizimki de aynı o andaki yumuşaklıkta olacak. Ve sararken asla kırılmayan, dağılmayan, kolaylıkla sarılabilen kadayıf sarması tatlısı yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kadayıfımızın içine hazırlıyoruz. Bunun için bu aşamada normalde taze kadayıf kullanılıyor ama maalesef benim bulunduğum yerde 2 tane Türk bakkalı var. İkisinde de kalmamış. O yüzden evde bulunan kadayıfı kullandım. Evet, kadayıftan 3 parça alıyorum ve bu şekilde ufalıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kadayıflarımı ufaladım. Burada çok ince ufalamanıza gerek yok. Bu aşamada 200 gram cevizimi rondonun içine koyuyorum ve çok ince olmamak şartıyla kıyıyorum. Evet, cevizlerimi kıydıktan sonra kadayıflarımın içine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Evet, kadayıflarımızı sarmadan önce tereyağını eritip kenara bırakıyoruz soğuması için. Bir paket tereyağımı, yani 250 gram tereyağımı tavama aldım ve erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi tereyağım eridi. Bu aşamada kaşık yardımıyla üzerinde oluşan köpükleri bu şekilde alıyorum. Bunu yapmanız çok önemli. Bunu yaparsanız eğer tatlınızın üzeri yanık yanık olmayacaktır. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz, hatta ortasına kadar da izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Özellikle bu yöntemi nasıl buldunuz? Aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, tereyağımın üzerindeki tortuları aldım gördüğünüz gibi ve biraz bekledim ki dibindeki sütü iyice dibine çöksün. Bu aşamada süzgeç yardımıyla süzüyorum. Evet, süzme işlemini buraya kadar yapıyorum. Siz de görüyorsunuz. Beyazı göründüğü anda bırakıyoruz süzmeyi. Yağımı süzdükten sonra kenara alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Evet, şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Burada kadayıflarımızı paketten çıkarırken özellikle kırılmamasına olduğu gibi açmaya dikkat ediyoruz. Bakın, burada katlama yeri vardı. Onu bulup ayırdım ve gördüğünüz gibi kadayıfım uzadı. Bu aşamada birbirine yapışmış olduğu için dider gibi bu yapışan yerleri bu şekilde ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapışan yerleri bu şekilde ayırdıktan sonra kadayıfım tel tel oldu. Evet, şimdi bu aşamada kadayıflarımı sarmak için böyle küçük tutamlar alıyorum. Kenara diziyorum. Evet, şimdi önemli noktaya geldik. Öncelikle tencereye su koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine böyle süzgeç veya kevgir olabilir, artık elinizde ne varsa, delikli olması gerekiyor özellikle. Şimdi her tutamı gördüğünüz gibi oraya koydum ve çok beklemedim. Sadece yumuşayana kadar, yani bir 10 saniye bile sürmüyor. Tencereden çıkan buhar sayesinde kadayıfları ilk piştiği andaki gibi çok yumuşak ve esnek oluyor. Asla kırılma falan olmuyor kesinlikle. Siz de görüyorsunuz. Şimdi yumuşayan kadayıflarımı bu şekilde alıyorum. Tezgahımın üzerine koyup cevizimi serpiyorum ve sarmaya başlıyorum. Bakın, yumuşacık pamuk gibi oldu. Esnekliğini hala koruyor. Siz de görüyorsunuz. Bu şekilde yapıldığı zaman çıtır çıtır oluyor mu diye düşünecek olursanız eğer ya da soracak olursanız eğer, kesinlikle çıtır çıtır oluyor. Nasıl sardım burada net bir şekilde görülüyor. Bakın, tek taraflı olarak
Bu şekilde bir elimle form vererek diğer elimle de küçük küçük sarıyorum gördüğünüz gibi. Dediğim gibi gayet rahat sarılıyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşaklığına bakar mısınız? Kesinlikle fark edeceksiniz sizde nasıl yumuşak olduğunu. Evet, kadayıflarımı sardıktan sonra tepsiye diziyorum. Daha öncekileri özellikle bu işlemi yapmadım. Normal yaptım ki aradaki farkı görün istedim. Birazdan göstereceğim zaten. Bütün kadayıf bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kadayıflarım bitmek üzere. Bu aşamada makas yardımıyla kenarlardan sarkan kadayıfları kesiyoruz. Evet, kadayıflarımı sardım gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Özellikle ortaya bakın nasıl fark ediyor. Şimdi bir hamur kartı yardımıyla kenarlardan görünen bozuk tarafları bu şekilde düzeltiyoruz. Bu arada son iki tanesi biraz dağınık oldu çünkü parça parça kadayıflar vardı. O yüzden karışık olduğu için pek muntazam görünmüyor ama ortalara baktığınız zaman nasıl dizi dizi olduğu görünüyor kadayıfların. Bu anlamda kadayıfların kopuk kopuk değil de uzun uzun olması çok önemli. Evet, bu aşamada kadayıflarımızın üzerine yağımızı gezdiriyoruz. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve kadayıfların pişmesini, altının üstünün güzelce kızarmasını sağlıyorum. Ben bu aşamada orijinaline sadık kalmak için ocak üstünde kızartmaya çalıştım ama baktım zaman yetmiyor. O yüzden tekrardan fırına aldım. Zaten orijinalinde siz de görmüşsünüzdür videolarda, yağın içinde yüzüyordu kadayıf ama maalesef bizim o kadar yağımız olmadığı için kendi yöntemimizle pişirmeye devam edelim. Bu aşamada fırına veriyorum ve dengeli pişmesini, kızarmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kadayıfım fırından çıktı. Çok güzel, hem altı hem üstü çok güzel dengeli bir şekilde kızarttım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şerbetini dökeceğim. Şerbet videosunu özellikle yayınlamadım ki video çok uzamasın diye, ama bir önceki yapmış olduğum basma kadayıf tarifimde detaylı bir şekilde anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Aşağılarda vardı. Bu arada şerbetimizin soğuk, tatlımızın sıcak olması gerekiyor. Kadayıfımın şerbetini döktüm. Tam şerbetini çekmeden bu aşamada hem çıtırtısını göstermek istiyorum ve kesmek de istiyorum aynı zamanda. Şöyle. Çıtırtıya bakar mısınız? Of of. Şöyle. Şöyle elimde olan fıstıkta süslemesini de yapacağım. Kesinlikle bu yöntemi tavsiye ediyorum. Bundan sonra dışarıdan asla almayacaksınız. Çünkü dışarıda yediklerimiz çok şekerli ve içinde glikoz kullandıklarını düşünüyorum. O yüzden çok bayıyor insanı. Evet arkadaşlar, sizle birlikte gördüğünüz gibi bu güzel sarma kadayıf tatlısını paylaştım. Şöyle göstermek istiyorum. Azıcık alıp. Görüntüye bakar mısınız? Of 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 of, harika görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın, çatala batırdım, asla dağılma yok. Profesyonel ustaların yaptığı gibi hiç dağılma falan yok kesinlikle. Böyle çatala batırdığım anda geliyor. Ve tadı da çok güzel, anlatamam zaten. Onu artık denedikten sonra siz de fark edeceksiniz diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımı ertesi gün göstermek istiyorum. Bakın, şerbetini gerçekten çok güzel çekti. Görüntü şahane. Şu an çıtırtısını hala dinletmek istiyorum. Ertesi gün olmasına rağmen asla yumuşama yok. Bakın.
Asla yumuşama yok ve dediğim gibi şerbetini de çok güzel çekti. Bakar mısınız görüntüye? Gerçekten çok şahane görünüyor böyle. Özellikle bayramda baklava sevmeyenler için bir alternatif de olabilir tabii ki. Çok lezzetli çıtır çıtır kadayıf tarifimi yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki yeni tariflerinde ve yeni fikirlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.